Cennet, milyarlarca insanın nasıl bir yer olduğunu kavrayamadıkları halde gitmek istediği yer. Her din ve inanışta farklı şekillerde tasvir edilen sonsuz huzur ve mutluluk mekanı. Altın tepsilerde yemekler, yakuttan saraylar, huri kızları. Acaba anlattıklarımız anlatılmak istenen mi? Yoksa aslında her şey düşünüldüğünden çok mu farklı? Hemen her din ve inanç sisteminde bir mükafat mekanı olarak tasvir edilen cennet, zıttı olan cehennemle de birçok ortak nokta içermektedir. Eminim hepiniz zaman zaman cennetin nasıl bir yer olduğunu düşünmüş ve hayal etmeye çalışmışsınızdır. Nasıl ki anne karnındaki bir çocuk dünyayı tasvir edemiyorsa, bizler de tıpkı böyle cenneti kafamızda bir türlü canlandıramıyoruz. İşin açıkçası insanların hayal gücünün ulaştığı son teknoloji olan sinema sektörü dahi cenneti tasvir etmekten gerçeklerin çok uzağında kalmaktadır. Şimdi gök tanrı inancı, Hristiyanlık ve İslam'da cennetin nasıl tasvir edildiğine bir bakalım. Ayrıca halk söylencesi olarak dine karıştırılmış doğru bilinen yanlışları da düzeltelim. Gök tanrı inancında cennete karşılık gelen mekana uçma denir. Uçma, kelime anlamı olarak çok bilinse de tanımı tarihi kayıtlarda pek az karşımıza çıkmaktadır. En anlaşılır haliyle Kaşgarlı Mahmud'un notlarında uçmanın kapsamsız bir tanımı yer almaktadır. Buna göre dünyada erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı görevler vardır. Erkek sağlık durumu el verdiği takdirde cesur bir savaşçı, iyi bir avcı olmalı ve ailesine eksiksiz şekilde bakmalıdır. Aynı şekilde kadın da eşinin ve çocuklarının sorumluluklarını yerine getirmeli ve kocası savaştayken iffetini korumalıdır. Uçma, göğün üzerinde kuruludur ve 7 kattan oluşur. 7 kapısı vardır. İlk kapıdan giren uçmaya ermiş ruhu dev bir ejderha karşılar. Sırtını alarak uzaklardaki yaşam pınarına götürür ve indirir. İndikten sonra onu orada görevli cinsiyetsiz ancak ışıl ışıl parlayan hizmetçiler karşılar. Bu hizmetçiler uçmaya varan ruhu yaşam pınarına atıp tekrar bedenlenmesini sağlarlar. Sonra bir kayıkçı onu ırmağın karşısına geçirir. Burada kanatlı bir at onu alarak uçmadaki yerine götürür. Sonra dünyadaki kahramanlıklarına göre Gök Tanrı'nın yolladığı hizmetçiler ona hediyeleri sunmaya başlar. Eğer kişi evliyse ve eşi de uçmağa varacaksa eşini beklemeye koyulur. Eğer eşi uçmağılık değilse kendisi gibi eşi uçmağa varamayan bir başkasıyla evlendirilir. Diğer inanışların tümünün aksine Gök Tanrı inancında cennette tek eşlik vardır. 7. katta Gök Tanrı oturur. 6. kat ise Mete ve Teoman gibi ünlü hükümdarlar ve komutanlara tahsis edilmiştir. Aşağı katmanlara indikçe dünya derecelerine göre uçmaya varan ruhlar bedenlenerek yerleşirler. Kalite sistemi de aynı şekilde derecelendirmiştir. Örneğin en iyi kısraklar 6. katta bulunurken en kötüleri ise 1. kattakilerdir. Hristiyanlıkta yapılan cennet tanımında mezheplere göre de bir takım farklılıklar ve çelişkiler bulunmaktadır. Vahiy 21 şöyle der: onların gözlerinden bütün yaşları silecek, artık ölüm olmayacak. Artık ne yaş, ne ağlayış, ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır. Yine de Hristiyanlığın tasvir ettiği cennet, İtalyan yazar Dante Alighieri tarafından İlahi Komedya isimli üçlemenin cennet kısmında iyi şekilde betimlenmiştir. Cennet, ilk 7 katı iç içe geçmiş 7 gökten oluşan, 10 katlı kainatın tümünü saran, ötesi olmayan en yüce yapıdır. Maddeden tamamen arıdır. Yalnızca duyularla algılanır. Çünkü saf ışığın sarıp sarmaladığı, zaman meftumunun olmadığı bir dünyadır. Her katta pek çok tarihi şahsiyet vardır. Bu durum tanrısal bir sırdır ve ancak ahlaklı erdem sahibi kimselere bahşedilmiş ruhsal bir taçlandırmadır. Son katında envai çeşit çiçeklerle bezeli, iki sahil arasında ışıktan bir nehir akmaktadır. Burası ezeliyetin ve ebediyetin sahibi Tanrı'nın katı, sonsuz ışığın kaynağı arş-ı alasıdır. Cennet, insanın Tanrı ile ebedi birliğidir. Tanrı'yı göreceğiz, sevgi, sevinç ve esenlik dolu olarak. Kendi aramızda da iyi bir birlik içerisinde onda mutlu olacağız. Tanrı bütün yaratılışı, bütün dünya tarihine arınmış, dönüşmüş ve temelden yenilenmiş olarak kendi yüceliğine almak istemektedir. Tanrı hepsi de yalnızca onun lütfuyla gerçekleşmiş oldukları halde iyi işlerimizi ödüllendirecektir. Bu nedenle farklı büyüklüklerde kaplar olmasına rağmen hepsi de dolu oldukları gibi mutluluğun farklı dereceleri de olacaktır.
Cennette herkes tam mutluluğa erişecektir. Orada hastalıklar ve mutsuzluklar olmayacaktır. Tüm öğreti ve dinler arasında ise cenneti en kapsamlı şekilde İslam dini tasvir edip tanımlamaktadır. İslam inancında kıyametten sonra kim kaç yaşında öldüyse o bedenle o yaşta mezarından kalkacak ve hesaba çekilecektir. Akabinde cennete gitmeye hak kazananlar yerlerine haşrolunurlar. Öncelikle cennetin girişindeki yaşam pınarında yıkanır, gençleşir ve hastalıklardan arınırlar. Cennette ölüm, hastalık ve tuvalet gibi ihtiyaçlar yoktur. Eşyalar altın, gümüş ve değerli mücevherlerdendir. Ayrıca orada herkes yeni olmasına karşın kendi yerine ilham yoluyla bilecektir. Halk arasında yanlış bir görüş olarak hayvanların cennete giremeyeceği benimsenmişse de Hz. İsmail'e inen koç uzun yıllar cennette beslenmiştir. Yine Resulullah'ın mihraca çıktığı bineği Burak da cennettedir. Bu gibi başkaca örnekler de vardır. Cennet ehlinin yüzleri ay gibi beyaz ve aydınlıktır. Onlar cennette balgam çıkartmaz, sümük atmaz ve tuvalete gitmezler. Terleri misktir. Aralarında çekişme, kavga ve buğz yoktur. Hepsinin kalbi tek bir kalp gibidir. Cennetin bazı özellikleri şöyledir. Cennette en aşağı derecede olan kişinin 1000 hizmetçisi vardır. Daha yukarıda olanların 80.000 hizmetçisi vardır. Kişi oturduğu yerde uçan bir kuşun etini arzu etse, kuşun eti hemen kızartılmış bir halde altın tabak içinde önüne konulur. Cennette bir kişiye 100 kişinin yeme içme ve erkeklik gücü verilir. Yiyip içtikleri mis gibi kokan ter halinde çıkar. En aşağı derecedeki cennet ehlinden her birine 100 sene dolaşmakla bitmeyen bir mülk verilir. Bu mülk baştan altın ve gümüşten yapılmış köşklerle inciden örülmüş çadırlar, bal, süt ve tatlı su nehirlerinin aktığı bahçelerle donatılmıştır. Kendileri bu şeylerin en uzun olanını en yakın olan gibi görüp seyrederler ve istedikleri zaman her yere anında ulaşırlar. Cennettekilerden biri bir lokma alıp ağzına koyar. Bu arada aklına keşke şu yemekten olsaydı diye gelir. O an içinde ağzında bulunan lokma istediği yemeğe çevrilir. Cennette kadınlarla erkekler aynı boyda olacaklardır. İster üst makamda olsunlar, ister alt makamda olsunlar. Cennettekiler Adem Aleyhisselam'ın boyunda olacaklardır. Cennette gece gündüz vardır. Cennetin gecesi gündüzünden daha beyazdır. Cennetin bir günü 70 bölümdür. Ayrıca özel günlerde Allah cennet ehline tecelli eder. Bu da kişiye tanımlanamaz bir keyif ve mutluluk verir. İslam alimlerinin bir kısmı cenneti 7 katlı olarak kabul ederken gayri ekserisi cennetin 8 katmandan oluştuğunu söylemiştir. Birincisi adın cenneti. Lügatta ikamet ve ebedi yer manasındadır. Böyle yaparsanız o günahlarınızı size bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Saf suresi 12. ayet. Allah'ın mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalıcı oldukları cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenleri vaat etti. Allah'ın razı olması ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Tövbe 72. Hazreti Peygamber'e bu ayetin manası sorulduğunda şöyle demiştir. Onlar inciden yapılmış köşklerdir. Her biri köşkte kırmızı yakuttan yapılmış 70 yurt vardır. Her yurdun içinde yeşil zümrütten yapılmış 70 ev vardır. Her bir evde bir taht vardır. Her bir tahtın üzerinde çeşitli renkli 70 yatak vardır. Her yatağın üzerinde ela gözlü hurilerden bir zevce vardır. Her evde 70 sofra vardır. Her sofranın üzerinde 70 çeşit yemek vardır. Her evde 70 cariye vardır. Mümin bir kimseye her sabah öyle bir kuvvet verilir ki bütün bunlarla görüşebilir. Peygamberimiz Aleyhisselam adın cennetinde cennetlikler Rablerini görürken onlar ile Allah Celle Celaluhu arasında sadece kibriya perdesi bulunur buyurmuştur. Allah adın cennetini yarattı. Ağaçlarını özel bir itina ile dikti. Sonra da konuş buyurdu. O da müminlerin muratlarına erdiler dedi. Hakim suresi. O yurt girecekleri adın cennetleridir ki altlarından ırmaklar akar. Orada kendileri için ne isteseler vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Nahl 31. ayet. 2. Firdevs cennetleri. Her çeşit bitkiyi cem eden bahçe bostan manasındadır. Ancak üzüm asmalarının bulunduğu bahçe de denmiştir. Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin. Tirmizi hadisi. Firdevs cenneti hepsinin yukarısında, hepsinin üstün olduğu için Allah'tan öncelikle bunun talep edilmesi tavsiye edilmiştir. Üçüncüsü Naim cenneti. Yaşayış rahat ve müreffeh olmak, nimet, bolluk, refah içinde yaşama manasındadır. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler ise iman etmeleri sebebiyle Rableri onları altlarından ırmaklar akan naim cennetlerinde mükafatlandıracağı doğru bir yol üzerine hidayete erdirir.
Yunus suresi 9. ayet. Ve beni naim cennetinin varislerinden kıl. Şuara 85. ayet. 4. Meva cenneti. Lügatta sığınacak yer, makam, yurt, mesken manasındadır. Ayrıca bu tabakanın şehit ve müminlerin barınağı olacağı söylenmiştir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince artık yapmakta olduklarına karşılık onlar için bir ağırlama yeri olarak meva cennetleri vardır. Secde suresi 19. ayet. Andolsun ki onu Cebrail aleyhisselamı asli suretinde diğer bir inişte de Miraç gecesinde Sidretül Müntaha'nın yanındayken gördü. Ki Cennetül Meva onun yanındadır. Necm suresi 13. ve 15. ayet. 5. Hult cenneti. Lügatta sürekli olma, sonsuz olma, süreklilik, ebedilik, bakilik manasındadır. De ki başınıza gelmesi muhakkak olan bu netice mi hayırlıdır? Yoksa takva sahiplerine vaat edilen nimetleri asla kesilmeyecek olan Hult cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve bir varış yeridir. Furkan suresi 15. ayet. 6. Darul Mukame. Lügatta asıl durulacak yer, ebedi ikamet edilecek yurt, güvenli makam manasındadır. O Rab ki lütfundan bizi asıl oturulacak yurda, cennete yerleştirdi. Artık orada ne bir yorgunluk dokunur ne de orada bize bir usanç dokunur. Fatır 35. 7. Darusselam cenneti. Lügatta emniyet ve selamet yeri, esenlik yurdu manasındadır. Ve Allah sizleri selam yurduna, cennete davet eder. Ve dilediğini hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yola hidayet eder. Yunus suresi 25. ayet. 8. İlliyün cenneti. Lügatta cennetin en yüksek tabakası, ahirete giden tam kamil müminlerin yeri. Hafaza meleklerin divanları ismidir ki salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızaya en yakın olan derece manasındadır. Cennette 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer bir derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin 4 nehri buradan çıkar. Bunun üzerinde arş vardır. Hadislerde geçen 100 derece tabiriyle cennetin tabakaları arasında haricen bulunan 100 makam olduğu da belirtilmiştir.